Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Dekadik'ten bahsedeceğiz. Dekadik ne demek? Ondan konuşacağız. Fakat Dekadik'e geçmeden önce sporcu arkadaşlar için özellikle ve spor yapanlar için bu kasların arttırılması için steroid kullanılması, testosteron kullanılması, bunların etkileriyle ilgili bir video serisi yapacağız. Biraz formatı farklı olacak. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız lütfen takipte kalın. Şimdi Dekadik dediğimiz şey, Deka aslında bir steroid markasının ticari ismi. Dik de penis demek zaten. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Steroid kullanımına bağlı sertleşme sorunu. Tabii biz burada düzenli steroid kullanımına bağlıdan bahsediyoruz. Hani bir kez kullanılmasından değil, devamlı kullanılmasından bahsediyoruz. Bu kullanılan steroidin adı ne? Genellikle tıbbi adı nandrolon dekonat. Dünyada en çok kullanılan steroid kas geliştirme için. Anabolik bir steroid. Özelliği ne? Testosteron benzeri bir steroid. Yani testosteron etkileri gösteriyor ama ben buna daha çok şey diyorum, yani yalancı testosteron etkisi. Çünkü gerçekten erkeklik hormonu gibi de etki etmiyor. İki tane önemli özelliği var. Birisi anabolik etkisi. Anabolik etki ne demek? Geliştirici etki, arttırıcı etki demek kısacası. Bununla kas kütlesi artıyor. Yani amacımıza ulaşıyoruz. Birçok bilimsel çalışma var. Aynı düzeyde performans sergileyen, yani çalışan kişilerle, antrenörü olan kişilerde steroid kullananların kas kütlesinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir sorun yok. Yani buraya kadar bir sorun yok. Zaten sadece anabolik etki olsaydı bence mükemmeldi. Kas kütleniz artardı, hedefinize ulaşırdınız ve her şey güllük gülistanlık olurdu. Ama maalesef öyle değil. İkinci bir etkisi var, androjenik etki, ama bu biraz yalancı bir androjenik etki. Neden? Çünkü erkeklik hormonu gibi davranıyor ama aslında erkeklik hormonu değil. Daha doğrusu erkeklik hormonunun özellikle düşmesine neden oluyor. Yani vücudun kendi içerisinde yumurtalardan testosteron üretimini azaltıyor. Yani temel olarak testosteron düzeyimiz düşüyor. İkincisi %30 oranında yaklaşık sertleşme kaybı oluyor. Bazı çalışmalarda bu %35, bazı çalışmalarda %20 civarında, ama %30 civarında bir sertleşme kaybı oluyor. İşte buna da dekadik diyoruz. Yine kullanımda sperm üretimi duruyor. Bu en sık yaptığı yan etkilerden bir tanesi. Zaten bu tür kişilerde sorulduğu zaman, işte en sık yan etkisi dediği zaman %60 ila 70 oranında kişiler diyor ki testislerim küçüldü. İşte bunun sebebi aslında testosteronun düzeyinin düşmesi ve sperm üretiminin durması. Yani yumurtaların artık çalışmıyor olması, durması. Tabii burada aslında sorulması gereken şey şu. Tamam, ben bu ilacı, steroidi kullandım, kas kitlem arttı. Tamam, bunlar da oldu. Esas soru şu. Peki bırakınca bunlar geriye dönecek mi? Yani geri döner mi etkileri? Bırakan kişilerde maalesef bazı kişilerde sertleşme kaybının ve sperm üretiminin geriye dönmediğini görüyoruz. Yani hastalar bütün hayatları boyunca sertleşme kaybıyla yaşamak zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda sperm üretimi olmuyor. Sperm üretimi durmuş oluyor ve bir daha başlamıyor. Ve dolayısıyla kişilerde kısırlık, yani çocuk sahibi olamama oluyor. Ben hep şunu diyorum. Eğer profesyonel değilseniz, bu işten ciddi paralar kazanmıyorsanız, bu işle ilgili profesyonel ilgilenmiyorsanız, amatörseniz burada oturup düşünün. Evet, steroidi kullanınca kas kütleniz artacaktır kesinlikle, ama hayatınız boyunca sertleşme kaybı ve sperm üretimi olmamanızı da göze almanız gerekiyor. Maalesef keşke olmasaydı ama böyle bir yan etkisi var. Onun için gerek steroid kullanımı kas geliştirme için, gerekse dışarıdan erkeklik hormonu, yani testosteron kullanımında çok dikkatli olmak lazım. Bence ben önermiyorum. Kullanmamak gerekiyor. Doğal yoldan arttırma yöntemleri var. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekir. Teşekkür ederim.